Merhabalar, ben Aybüke Derin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ek gıda videosu çekeceğim ama onun öncesinde biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Bayağıdır videolarda hemşire olduğumu söylemiyorum. Hemşireyim, 3 yıl yeniden hemşireliği yaptım. Şu an çocuk hemşireliği yapıyorum. Ayrıca anneyim. Şu an Doğa ek gıdaya geçti. Bir bebeğin ek gıdaya hazır olduğunu nasıl anlarız? Böyle genel bir ek gıda bilgisi vereceğim. Yani ek gıdaya hazırlık bilgisi vereceğim. Daha sonrasında nasıl başlanır? Hangi besinlerle başlanması doğrudur? Doğaya neler yediriyorum? Yaptığım tarifler, hepsinden bahsedeceğim. Video geliyor. Şimdi başlangıç olarak bir bebeğin ek gıdaya hazır olduğunu nasıl anlarız? Ve ek gıdaya ne zaman başlanmalı? Bundan bahsedeceğim. Anne sütü alan bebeklerde ilk 6 ay sadece anne sütünü öneriyoruz. Ama çalışan anneler olabilir, benim gibi daha erken başlaması gerekenler, ya da mama alıyordur bebek. O zaman daha erken başlanabilir. Ama mama alıyor diye erken başlamak şart da değil. 4. aya kadar hiçbir şekilde ek gıda önerilmiyor. Mutlaka 4. ayı tamamlamalı. Tercihen 6. ayı tamamlamalı bebek. Mama alan bebeklerde 4. ayı tamamladı ve bebek hazırsa başlanabilir. Ama genelde 5. ayda falan hazır oluyor bebekler. Nasıl hazır olduğunu şimdi birkaç tüyo ile anlatacağım. Birincisi, bebek başını mutlaka tutabilmeli. Başını kendisi tutabilmeli bebek. Destekli oturabilmeli. İkincisi. 3. madde, siz yemek yerken sizi takip etmesi, yediğin şeylere ilgi duyması. 4. maddede elini ağzına bir şey uzattığınızda ağzını açması, ona istekli olduğunu göstermesi. Eğer bunları sağlıyorsa bebeğiniz ek gıdaya hazır demektir. Peki neleri kesinlikle vermemeliyiz? Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Kesinlikle vermememiz gerekenlerden biri, ilk 1 yaşa kadar inek sütü önerilmiyor. Bunun sebebi, inek sütünün demiri bağlayıcı özelliği var. Demir eksikliği yapıyor. Bu nedenle ilk 1 yıl inek sütü verilmemesi gerekiyor. Onun dışında bal, mısır şurubu ve narenciye çok verilmemesi gerekiyor. Bal, işte mısır şurubu içeren şeyler çok alerjik olabiliyor. Bebeklerde zehirlenmeye sebep olabiliyor. O yüzden verilmemeli. Bunun dışında narenciye de verilmemeli. Çünkü pişiye sebep olabiliyor. Yani kaka yaparken biraz daha tahriş edici oluyor. O yüzden pişiye sebep oluyor. O da ilk 1 yıl verilmemeli. Onun dışında böyle küçük parçalı, boğazına kaçabilecek şeyler verilmemeli ilk başlangıçta. Mutlaka yemesi kolay şeyler verilmeli. Bir de sert meyveler verilmemeli, hani koparabileceği. Mesela havuç gibi. Haşlamadan havucu verirseniz koparıp yine akciğerine kaçırabilir. Taneli şeyler yine verilmemeli. İşte mesela üzümün çekirdeği, işte üzümü bütün bir şekilde vermeye çalışırsanız çekirdeği aynı şekilde akciğerine kaçabilir. Tabii ki kabuklu şeyler de yapışabilir boğazına. O yüzden bunları vermemeniz gerekiyor. Bunun dışında tabii ki alerjik bebekler var. Bayağı böyle kriterleri olan bebekler var ama bunlar doktor kontrolünde olanlar. Ben genel bir alerjisi olmayan bir bebeğin ek gıdaya geçişinden bahsediyorum şimdi size. Şimdi neler vermememiz gerektiğini biliyoruz. Bebeğimiz ek gıdaya hazır. Söylediğim şeyleri yapabiliyor. İşte başını tutabiliyor, oturabiliyor, destekli bir şey uzattığınızda istekli davranıyor. Peki başlayacağız. Nasıl başlayalım? Neler yapalım? Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bebeğinize ilk bir gıdayı verdiğinizde onu diliyle itmesi ya da yüzüne ekşitmesi onu sevmediği anlamına gelmiyor. Farklı bir gıda alıyor sonuç olarak bebek ve o farklı gıdaya tabii ki tepki verecek, farklı bir tat olduğu için. Diliyle itmesi onu istemediği anlamına gelmiyor. Diliyle çekmeyi bilmiyor bebek. Çünkü ilk başta bu zamana kadar, ek gıdaya geçene kadar emdi ya da mama aldı, her ne aldıysa direkt yutmayı öğrendi. Ağzına aldığı şeyi emerek yutmayı öğrendi. Şimdi diliyle geriye çekip yutmayı öğrenmesi gerekiyor. Diliyle çekmeyi bilmediği için başlarda itecek, sonra yavaş yavaş alışacak, çekecek. Hatta iştahlı davranacak, daha istekli davranacak. Tabii ki bu bütün her gıdada geçerli değil. Bazı şeyleri gerçekten sevmeyecek. Israrla vermenize rağmen istemiyorsa çok böyle o gün çok ısrarcı olmamalısınız. Ertesi gün tekrar denemek, ertesi gün tekrar denemek şeklinde. Hani bunu sevmiyor diye o gıdadan vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü sadece anne sütü ya da sadece formül mama bebeğin yeterli besin alması için önemli değil. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Tamam, evet, ek gıdaya hazır. Yavaş yavaş başladık. Neyle başlayalım?
Neyle başlayalımın cevabı aslında net değil. Şöyle, araştırmalar neyle başlarsanız başlayın bir farkı olmadığını söylüyor. Yani istediğiniz sebzeyle başlayabilirsiniz. Yani karnabaharla başlamanın kabakla başlamakla bir farkı yok. Patatesle başlamanın havuçla başlamakla bir farkı yok ya da yoğurtla. Nasıl başlanacağını, 3 gün kuralı nedir, BLV nedir bunlardan da bahsedeceğim. Ama bunu ayrı bir video olarak anlatmayı düşünüyorum. Çünkü o biraz daha nokta atışı bir video olsun. Aradığını herkes bulabilsin istiyorum. 3 gün kuralıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Hem de ben nasıl uyguladım 3 gün kuralını, nelerle başladım. Bundan da bahsedeceğim. Tabii ki benim başladığım gibi başlamanıza gerek yok. Ama hani yönlendirici olması açısından neler yedirdim, neler yaptım, evde yaptığım yoğurtlar, bunlardan da bahsedeceğim tabii ki diğer videonun serilerinde. Bir de başlangıç olarak neler almalıyız? Bunlardan bahsedeyim. Hani ek gıdaya başlayacak bebek neye ihtiyacı var? Malzeme olarak. Yani 4. ayda falan bu alışverişleri yapabilirsiniz. Özellikle internetten yapıyorsanız belirli bir sürede geliyor. Hatta kendi yaptığım alışverişi link olarak bırakayım aşağıya. Bir tane buharda pişirmek için bir aparat oluyor. Ondan aldım. Tabii ki su içeceği için bu aydan sonra su da aldım. Suluk aldım. Kaşık, tabak kendine özel. Her şeyin kendine özel olması önemli ki daha sonra yeme alışkanlığı olsun. İşte sizinle beraber sofraya oturma. İlerideki yeme alışkanlığını şimdiden oluşturmanız gerekiyor. Mama sandalyesi, önlük, yoğurtlar için böyle küçük kavanozlar, kendim yoğurt yapacağım için. Güzel bir alışveriş yaptım. Onun linkini aşağıya bırakayım. Ayrıca Instagram'dan da sık sık ek gıdayla ilgili paylaşım yaparım sizin için. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Evet, kısa bir video oldu ama ikinci serisinde nasıl başladım, neler yedirdim, Doğa nasıl yiyor, hatta Doğa da olsun o videoda. Böyle ayrıntılı bir video çekeceğim sizin için. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınızı aşağıya bırakın bence. Hem o soruları yanıtlayalım, hem de neleri merak ettiğinizi ben öğreneyim, ona göre video çekeyim. Şu an ben hemşire olduğum için, biraz da çok araştırdığım için birçok şeyi biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur diye düşünüp bazı şeyleri kaçırabiliyorum. O yüzden siz aşağıya mutlaka yorum yapın. Hani bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye hepsini sorun ki ben videoda böyle genel bütün sorulanları cevaplamış olayım. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Hoşçakalın.